Hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bugün size böyle Death Stranding Director Cut ile karşınızda. Bakın isterseniz aşağıdan abone olmadan videoyu beğenip paylaşarak da bize destek olabilirsiniz. 3000 TL bir oyuna verilir mi açıkçası bilmiyorum. Death Stranding 2 On The Beach 24 Haziran'da erken erişim alırsanız oynamaya başlayabiliyorsunuz. Eğer erken erişimde almazsanız 26 Haziran'da çıkışını gerçekleştiriyor. Yani ilk oyuna göre biraz farklılık yapacakları söylentileri var. Hatta biraz daha aksiyon olacağı söylentisi var. İlk oyun sadece bir kargo taşıma değil, çünkü oyunda iki düşman türü var ve sizi acayip sinir bozucu yapabiliyor. O düşman türlerine videonun spoiler kısmında değinelim bence, çünkü bahsedersem kesik kesik kalacak. Şimdi oyunun başında sinematik sahneyi izlemek isterseniz 2 saatlik bir birinci bölüm attım oyun yazgısına, yorumlarda ve açıklama kısmında o ilk bölümü izlemenizi şiddetle tavsiye ederim. Yani ilk 20 dakika izleyin, sadece gerekirse 30 dakika izleyin. İlk düşmanla orada tanışıyoruz. Şimdiki oyunun başında size motosikletle bir sinematikle başlıyor ama sonrasında oyun sizin her şeyiniz elinizden alıyor. Bir anda yavaş yavaş veriyor. Bu cidden çok güzel, çünkü oyun yavaş yavaş veriyor. Düşmanları gizli gizli atlatmayı öğretiyor. Çünkü yani öyle bir gizlilik şey koymuş ki size onu öğretmesi için elinizdeki her şeyi almak zorunda kalıyor. Alıyor ve yavaş yavaş size her şeyi yavaş yavaş veriyor ve şöyle bir şey var. Siz ekipmanlar kazanmanız için SEM'in görevlerini yapmanız lazım. Bir de standart görevler var. Onu yapmanızı pek tavsiye etmem. Çünkü ilerleyen zamanlarda bir ekipman açılıyor. Artık otomatik bir şekilde o standart görevleri gönderebiliyorsunuz. Yani ana hikayeden Chapter 5'e kadar sabret diyenler var. Chapter 5'te her şey rahat bir şekilde açıldığı söyleniyor. Yani benim tavsiyem de ana hikayeden ilerleyin. Çünkü ben bir ara Semih'in bir kargosu vardı. Yolun üzeri değildi, çünkü acil bir kargo vardı. Limana götürmemi söylemişti. Limana gittim. Bir sefer dedi ki bazı kargolar var dedi. Yapmadın. Yapmak istersen geri dön. Yapmak istemezsen de devam et dedi. Zaten o chapter'dan 3'e geçiş yapınca, chapter 2'den 3'e geçiş yapınca farklı bir bölgeye geçiş yaptı. Ama zaten siz ışınlanarak o chapter 2 bölgesine, chapter 2 demeyeyim de o bölgeye geri dönebiliyorsunuz yani. Aslında siz tanınmış bir ünlü kargo şirketinde çalışıyorsunuz. Ya Sem'i bayağı tanıyorlar. Bayağı kişi tanıyor açıkçası. Sem zamanında teslim eden bir kargocu yani. İnsanlar neden kargocuya ihtiyaç duyuyor? Şu sebepten dolayı: bir, gelecekte geçiyor bayağı bir oyun ve bir patlama sonucunda dünya yok olma eşiğine geliyor ve yağmurlar bilene normal yağmıyor. Asit yağmurlar yağıyor ve insanlar sığınaklarda yaşıyorlar. Ve insanlar sığınaklarda yaşadığı için de insanlara kargo ihtiyaçları olduğu zaman da sığınaklarda ürettikleri ekipmanları diğer kime ihtiyaç varsa gönderiyorlar o şekilde kargocuya. Sam da bu şekilde o kargoları alıp götürüyor. Ve oyunu online açık tutarsanız şöyle bir güzel yanı oluyor. Misal yolda bir kargoyu düşüren insanların kargolarını toplayarak ya da baktığınız standart görevleri yapabiliyorsunuz. Standart kargoyu posta kutusu oluşturup kiral ağı içerisinde olmanız lazım. Kiral ağı içerisinde posta kutusuna koyup diğer oyunculara gönderebilirsiniz. Diğer oyuncular da belli bir zamanda gelip alabiliyor. Yani muhakkak online açık tutun, çünkü online'da gerçek oyuncular görmüyorsunuz ama görmediğiniz halde siz o yoldan bir köprü kurmaya başlatın. Gerçek oyuncular oradan geçecek. Aa, burada bir köprü varmış diye. Herkes o köprüye yardım şeyini koyuyor. Çünkü köprü yapmak için çok malzeme gerekiyor. Yani gidip kasamayacağın için. Mecbur sen o köprüyü koy. Gerekirse o gün oyuna girme. Yani gir ama oyna. Oynarken bir bakmışsın köprü yarıya gelmiş oluyor yani. Büyük ihtimal oyunun gerçek oyunculardan ziyade bence yapay zekada da yardım ediyordur diye düşünüyorum. Biraz bizi gerçek oyuncu. Çünkü oyun kaç yılındayız şu anda. Çıkalı üzerinden kaç sene geçmiş. Hala direkt yani bu oyunu oynayan sanmıyorum. PC üzerinde oynuyorum ben. Şimdi ikinci oyunu alacak olsam konsol üzerinde oynamam zorundayım. Çünkü konsola özel gelecek. Alıp almayacak konusunda bu oyunu bitirince karar vereceğim. Hikayesi güzel biterse, yani güzel bir hikaye olacak mı bilmiyorum. Çünkü bir de bebek var. Yani bir oyunu oynatman için güzel bir... Neden diye soracaksın olsan, The Mandalorian dizisi vardı. Ben o dizide Yoda'ya benzeyen ufak bir karakter vardı. Bebek, o da. Onun sayesinde izledim ve filmi sevmiştim. Diziyi sevmiştim, ne filmi. Filmi sevmiştim. Burada da bebeği görünce çok tatlı ve güzel oluyor yani. Çünkü bebek size bazı konularda çok yardımcı olacak. Çünkü bazı şeyleri bebek size görmenizi yardımcı oluyor ve bebek tabi düştüğünüz zaman bebeğe zarar verebiliyor ya da kargoya zarar verebiliyorsunuz. Bebek normalde erken doğumda olmuş yani. Erken doğumda olduğu için. Bu arada bunlar hep oyunun başında geçiyor. Spoiler sayılmaz yani. Bebekle ilgili daha detaylar var ama spoiler niteliğine gireceği için onu ilerleyen dakikalarda bahsedeyim. Bu arada kiral ağı genişletmen için zaten Sam kargo taşıdığı gittiği yerde kargo veriyor ya. Orada sizin ekibinize katılmanız için Qubit, yani bir kolye var USB bellekli. O kolyeyi oraya bağladığınız zaman, ama adam izin vermesi lazım sığınağında.
izin verdiği zaman siz kolyeyi bağlıyorsunuz. Yani o kiralığa koyuyorsunuz. Bağlantı kuruluyor ve kiralığa genişliyor. Kiralığa genişlediği zaman harita da açılıyor ve diğer oyuncuların haritada bıraktığı şeyleri de görebiliyorsunuz bu şekilde. Ya bazen zaten merdiven gibi. Misal şöyle bir şey daha var. Chapter 3'te şöyle bir şey yaşadım. Misal bir asfalt yol var. Yapılması gerekiyor. O da oyuncular çok yardımcı olmuştu. Yapıldı o asfalt yol ama bir diğer şey de o asfalt yol değildi. Bir yere gitmiştim ben. Kargoyu nasıl aldığımı, nasıl yaptığımı bilmiyorum. Adam dedi ki beni tanımıyor. Dedi ki ben sana güvenmem için diyor. Git filan yere diyor. Çok tehlikeli bir yerden. Bir çanta var, al gel diyor. Ben gittim. Ekipmanlarımı harcadım, bitti. Nane yedim. Yani sonrasında oradan bir şekilde çıktım. Adama kargosunu geri getirdim. Ama oradan çıkarken bazı noktalarda oyuncular ipucu bırakıyor misal. Yollarda gittiği yerlere oyuncular işaretler koyuyorlar. O işaretleri takip ederseniz oyuncular size çok yardımcı oluyor. Çünkü geri dönüş yolunda kampa sızmam gerekti. Düşman kampı. Oraya gir, bizim bir envanter var. Adamı indir al gel dedi. Ben de anlamadım. Adamı indirme olmadı. Direkt orada kutuları varmış. Kutulardan aldım. Tam çıkacağım, aracı gördüm. Yani bizim bölgede de araç var. Oyun izin vermiyor, ağzını kırdım. Oyun ilerledikçe verecek bize arabayı. Öyle bir sinir bozucu olay oldu. Neyse düşman kampına aracı çaldım. Oyuncuların yapmış olduğu işaretler vardı yol üzerinde. İşaretler vurabiliyorlar gerçi online'a bağlı olursanız. O işaretleri takip ederek gittim. Yakıtın bittiği yerde adam jeneratör kurmuş. Çünkü kiralığa bağlı olduğunuz yerde jeneratör, posta kutusu ve bazı gözetleme kuleleri kurabiliyorsunuz. Bunlar çok işinize yarıyor. Gözetleme kuleleri uzaktan düşmanı kampa sızmadan önce yakınlar kurup kampı uzaktan gözetleyebilir. Öyle dalabilirsiniz. Ama tabii kamptaki düşmanları neyse onunla ilgili spoiler kısmında bahsedeceğim. İşte o şekilde 2 jeneratör aracı 2 kere şarj ederek base'e getirdim. Tabii base'de garaja sokamıyorsunuz düşman aracını. Ama arıza parçalanana kadar kullanmaya devam edebiliyorum. Yani şu anda kullanıyorum. Tabii Chapter 3'te bazı şeyler bayağı rahatlatıcı derece açıldı. Hatta bir motosiklet verdi Chapter 3'te tekrardan bana. Chapter 3'te hatta bir konuşma geçtiydi. Dedi ki sana araç ayarlamaya çalışıyoruz. Biraz sabret. Yani diyor ki ana hikayede ilerle vereceğiz sana diyor. Yani oyun çünkü her şeyi bir anda vermiyor size. Adım adım. Hikayede yaptıkça bir yere gidiyorsun mühendis sana destek ayakları veriyor. Bir yere gidiyorsun silah veriyor. Bir yere gidiyorsun bomba veriyor. Yani bunlar sana şemasını da veriyor bu arada. Sana bir kerelik vermiyor onu. Bir kerelik şemasını da veriyor. Diyor ki bu bomba diyor. Bak yapılışı da bu şekilde diyor. Sen istediğin kadar artık üretebiliyorsun. Yani üretmeye açılıyor açıkçası. Hatta motosikletin bir bölgede 2 defa üretebiliyorsun. Bir yere sıkıştı kaldı çıkaramayacağın yerde. Mesela uçurumdan düştüm ben çıkaramayacağım yerde. Parçalamak zorundasın çünkü motosiklet kaldığı yerde kalıyor. Posta kutuları var mesela. Posta kutulara da kargoyu koyayım da çakallık yapayım. Base'den alayım. Yok. Nereye koyduysan malzemelerin oradan almak zorundasın. Öyle chest gibi sandığa koyayım da evden alayım. Diğer evden alayım. Diğer sığınaktan alayım. Öyle bir şey yok. Sığınmanıza gelmesini istiyorsanız şey yapmanız lazım. Özel şey yapmanız lazım de galiba ya. Ama o olmuyor galiba ya. Genel dolaba koyarsanız genel dolapta şey yapabiliyorsunuz. Diğer oyunculara hediye edebilirsiniz. Yani özel dolaba koyacağınıza genel dolaba koyun ki en azından siz kullanamayacağınız için dönük onu orada noktadan kolay kolay geçmeyeceğiniz için diğer oyuncular bari yararlansın diye öyle yapabilirsiniz. Ben bazen öyle yapıyorum yani açıkçası. Şimdi gelelim spoilerlı kısma. Spoilerlı kısma spoiler veriyorum. Bakın spoiler vereceğim haberiniz olsun. Şimdi spoilerlı kısımda şöyle bir şey BB'den bahsetmem gerekirse BB oyunun başında bize şey tarafından teslim ediliyor. Bir arkadaşındaymış ve bebek dünyada artık bebekler kalmamış yani o derece. Son bebek o erken doğum olmuş. Anne ondan dolayı koza gibi bir kutu içerisinde yaşamak zorunda. Hatta Chapter 2'nin Chapter 2 demişim Death Stranding 2'nin kapak fotoğrafında da gördüm artık yani kapak fotoğrafında gördüğümüze göre spoiler sayılmaz yani kutudan neyse boşver söylemeyeyim Chapter 2. Bebek koza gibi kutuda yani orada belli bir şekilde yani doğumunu beklemek zorunda bir nevi. O süre zarfında da siz göğsünüze onu takıyorsunuz. Avatar'daki gibi ona bir kablo bağlı kalıyor. O kabloyu bilmiyorum affedersin Toto'ya mı şey yapıyor? Nereye sokuyor? Ben anlamadım. Arkadan bir çekti geldi bir kablo. Çocuğa kapsülüne bağladı. Kapsüle bağladığı zaman çocuğun anılarını da görüyor. Çocukla bağlantı kurman gerekiyor çünkü sol altta 5 yıldız gördüm. Daha biz birinci bağlantıdayız. Chapter 3'e geldim. Daha oyunu büyük ihtimal 14 chapter varmış bu arada. Oyunu bitirene kadar o bebekle bakalım ne kadar çünkü bağ kurmak zorundayız. Oyun bize bebekle bağ kurmamızı söylüyor. Çünkü bebekle bağ kuramadığımız sürece iyi bağ kurma seviyemiz yüksek olursa bebek daha az krize girer. Çünkü bebek krize girdiği zaman şey oluyor. Bir derecesi var onun sol altta. O derece biterse size hiçbir şekilde yardım etmiyor. Düşmanla arasında kaldığınız hapı yuttunuz. Çünkü bir düşman var. Oyunda çileden çıkardır. Kahve. Kahve nedir diye soracak olursanız ölmüş insanlar kahveye dönüşüyor. Yani ruhlar dünyada sıkışık kalmış. Bunları kurtulmanız için yani düşman kamplarındaki insanları da öldürürseniz onlar da kahveye dönüşüyor. Onları yakmanız lazımmış galiba. Öyle bir videoda izlemiştim ama daha ben hiçbir şu ana kadar düşman öldürecek bir
materyal elime geçmedi daha. Sadece bir tane silah var. O da bağlama silahı var. Düşman atıyorsun bağlıyor ama belli o bağladığın düşmana tekme atıp bayıltmak lazım galiba. Çünkü bir işaret çıktı yakında. Ben hepsini bağladım. Hiç fark etmemiştim o bağladıktan sonra tekme atmayı. Ama ben araca da yüklemeyi de bilmiyorum malzemeyi. Malzeme çalmam lazım kamptan. Ve malzeme yüklemeyi çözerken bir baktım adamlar ikisi üç ayağa kalkmış. Lan ben sizi bağladı mıydı? Meğerse belli bir süreden sonra onlar ayak oluyor, ip çözülüyor. Elektrik şok veriyor galiba bir süre, ondan sonra çözülüyor. Bir de bir yol güzergah var. O yol güzergah üzerine giderseniz aracınız akü yemiyor. Tabii o güzergah üzerinde otomatik şarj oluyor. Gelecekte öyle bir, aslında öyle bir teknoloji şu anda da olabilir. Elektrikli araçlar o yol güzergah üzerinde gidince hiç şarj yemeyecek. Neyse, o kahveler her kargo taşıdığınızda karşınıza çıkabiliyor ve sinir bozucu. Bebek olduğu için bebek size onları görmenizi sağlıyor. Bebek değil mi? Şöyle bir şey daha var. Bebek onun omuzunuza bir tane bir aparat çıkıyor. O aparat sol omuzunuzda. O aparat maviyken galiba uzakta, turuncuyken yakınınızda oluyor. Nefesinizi tutmanız lazım. Çünkü onlar göremiyor. Sese geliyorlar genelde. Nefes sesinizi duyabiliyorlar daha çok galiba. Ama onları öldürmenin yolları da kan bombası. Kan bombası da oyunda ilerledikçe açıldığı için ilk başlarda sessiz ilerlemeniz lazım. Ya da yakalandığınız zaman da şöyle bir sıkıntı oluyor. Sizi bir balina atıyor. Balina yakalarsa var ya, tek de sizi öldürüyor. Direkt var ya, şey gibi, Godzilla gibi ağzından şimşek mi bir şey atıyor. Ne anlamadım, ben de bir kere öldüm de. Ve kargolarımı da kaybettim. Ana görev ya. Kargolar kaybedince yani ben orada kargoları bıraktım, çocuk krize giriyordu. Heyecan yaptım, koşarak base'e döneyim dedim. Makineye bağlamam lazım bebeği. Kargoları bırakınca oyun dedi ki bana, o kargolar artık bırakıldığı için oyuncuya devredilecek. Başka bir oyuncu alıp götürürse ancak bu şekilde. Onu bekleyene kadar benim ana göreve devam edemeyeceğim büyük ihtimal. Acil bir kargoydu götürmem gereken limana. Ben de mecburen sevi geriden yükledim. Oraya geldim, 2 kere öldüm orada zaten. Motosikletle geçmeye çalışıyorum ya, kayalıklara takılıyorum. Gidemiyorum. Kayalık olmasa, düz yol olsa, nasıl bir turbaya bir basıyorsun, biraz şarjı fazla yiyor. Onlar içerisinde yarıp geçebiliyorum. Yakalandığı zaman, balinaya attığı zaman balinayla istersen boss fight atıyorsun. İstersen alan var. Alanın içerisinden parkur yaparak yer zift oluyor zaten. Yerden yürümen zor. Parkur yaparak nesnelerin üzerinden zıplayarak gideceğim. Ya da bekleyeceğim. Beklerken biraz beklediğin zaman 2-3 dakika bekleyince hologram bir oyuncu geliyor. Hologram oyuncu size çanta atıyor. Çanta içerisinde 5 tane kan bombası oluyor ve onunla kaç tane bilmiyorum, normal zorlukta oluyor. 5 tane ve 5 tane geliyor ama 10 mu 15 taneyle denk getirdiğinize bağlı. Minimum ortamı 10 kan bombasını indirebiliyorsunuz. Yanlış değilse onu normal zorlukta. O şekilde onu indirirseniz tamamen kurtuluyorsunuz. Tamamen kurtuluyorsunuz. Gökyüzü açılıyor, aydınlık oluyor, artık karanlık moddan çıkıyor ve ferahlıyorsunuz. Oyunun en güzel yaptığı yanı ne biliyorum? Bunu normal kısımda söylesem daha iyiydi. Bazen müzikler giriyor. Yani o müziklerden umarım telif yemedim galiba. İlk videoyu attım diğer kanalda. O müzikler çok güzel ya. Oyun orada var ya, arkana yaslan, yola devam et. Ama tabii öyle bir zamanda müzik giriyor ki ben kötü oynuyorum, ağzını kırıp. Zaten full game yapacağım bu kanala ilerleyen zamanlarda. Şu an bölümler halinde oyun yazısını atıyorum. Ya o müzikler de arkana yaslanak oynamadık yerde kötü noktaya denk geliyor hep bendeyken. Bu arada sudan falan geçerken de biraz dikkat olmanız lazım. Derin suya düşerseniz ayağını su sizi alıp götürebiliyor. Yani bayağı güzel düşünülmüş oyun. Yani ön yargılı başlasanız da, sinir bozucu kahveler olsa da, ama mecburen olmak zorunda onlar. Çünkü ölmüş insanlar belli bir güzergahta denk geliyor. Bu arada düşman kampına da girince de düşman kampı sizi radarlara hemen tespit edip sizin üstünüze çullanıyor. Onu da düşman kampına geçmek istemiyorsanız etrafına dolanmanız lazım. Yani etrafına dolanmaktansa içinden koşun gidin ya. Zaten belli bir şeyden sonra onlar zaten mızraklıydı. Mızraklar size ne yapabilir ki? Mızrağı saplamadığı sürece normal zorluktaydım ben. Geçtim bir şekilde. Birkaç kere mızrak önüme düştü, önüme doğru. Ve o mızrak biraz elektroşok veriyor. Fazla da vermiyor. Zigzag yaparak kargo uzanırdaysa kaçabiliyorsunuz yani onlardan da. Evet, benim Death Stranding maceram bu şekildeydi. Sizin Death Stranding oynayanlar varsa yorumlarda buluşalım. Bakalım Death Stranding nasıl bir oyunmuş. Evet, benim Death Stranding maceram bu şekilde devam ediyor. Bakalım akşamları bu arada fırsat buldukça onu oynamaya çalışıyorum. Oyunu umarım 24'üne bitirmeye çalışıyorum. Çünkü oyunu seversem ikinci oyunu da hemen alıp 24 olunca. Tabii ilk oyunu Epic'te bedavaya verilmişti bu arada. Sadece ben Director's Cut için bir 300 lira verdim. Vermez olaydım. Geçen indirimlerde %50 indirim mi ne oldu? 131 liraya düştüydü. Yükseltme paketi $10 oluyor ya. Genelde ilk sürüme sahip olsan ikinci oyuna şey yapıyorlar. Yani şu ana kadar kahveler dışında oyun zevkli yani. Düşmanlarla pek uğraşmadım. Ya genelde ben ana hikayeden Sem'in kargolarını taşımaya özen gösteriyorum. Çünkü herkesi kiralığa bağlamanız lazım. Kiralığa bağladıkça haritanız genişliyor. Dostlarınız genişliyor. Ve böylelikle oyunda herkesi bağlamanız lazım ki oyun ilerlemesi lazım yani. Galiba bazı kiralığa bağlamanız gereken yan görevlerde kalıyormuş ama önemli değil. Ben ana hikayeden gidip oyunu bitireyim de
hikayesini öğreneyim. Çünkü bebeğe her bağlandığında ya da genelde bebeğin hikayesini görmeniz için kargoyu teslim ettiğinizde o base'de dinlenebiliyorsunuz. Bazılarında dinlenme yerleri yok ama o base'de dinlenmen için odana gittiğinde odanda biraz özgürlük yok ama o odadan çıktığında asansörle inerken bebeğe bağlantı kablosunu bağladığında kutusu kapsülüne orada bebeğin gözünden babasınınla olan anıları görüyorsun ve bazı şeyleri görüyorsun. Bu şekilde hikayeye bebeğin hikayesine hakim oluyorsun. Bakalım belli bir noktada büyük ihtimal babasıyla karşılaşırız diye düşünüyorum. Bakalım neler olacak hikayenin ilerleyen dakikalarında. Umarım delirmeden çünkü bir noktada delirdim, klavyeye giriştim kahvelere. Yani kahve deyince sinir bozucu. Neyse. Evet, bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Umarım aklımda kalıp da videoda söylemeyi unuttuğum bir şey yoktur. Kendinize iyi, sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.